Merhaba değerli izleyicilerim. Sizleri Piranoğlu'nun penceresinden selamlıyorum. Yepyeni bir canlı YouTube yayın programıyla huzurunuzdayım. Bu programımızda, çalışmamızda Kiramen Katib'in meleklerinden bahsedeceğim. Amellerimiz kaydediliyor mu? İşlerimiz, alışımız, verişimiz, ticaretimiz, siyasetimiz, sanatımız bunlar hepsi kayıt altına alınıyor mu? Alınıyorsa neden alınıyor? Allah bildiğine göre niçin kayıt yapılıyor? Yarın mahkeme-i kübra kurulacak mı? Ahirette hesaba çekilecek miyiz? Bütün bu soruların cevaplarını bu programda bulacaksınız. Evet, programa geçmeden önce kanalıma abone olup, ücretsiz abone olup, beğeni yaparak, yorum yaparak, paylaşımlarda bulunarak kanalıma destek vermiş olursunuz. Şimdiden teşekkür ederim. Evet, programa geçebiliriz. Niçin amellerimiz yazılıyor? Yazıcı melekler niçin kayıt tutuyorlar? İlahi bir arşiv var. Mobeseler kayıt altındalar. Bütün bunlar niçin kayıt altına alınıyor? Bunların cevabını bu programda bulacağız. Öncelikli olarak ikramı ve iyiliği sonsuz olan, sevgi ve merhameti sınırsız olan Yüce Allah'ın adıyla sizleri selamlıyorum. Öncelikli bir ayetle başlayacağız. Tevbe suresi 105. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul i'malu feseyarallahu amelekum ve rasuluhu vel mu'minun ve seturaddun ila alimil gaybi ve şehadeti feyunebbiukum bima kuntum ta'malun. Sadakallahul azim. Sözün en doğrusunu Allah söyler. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak, yapın yapacaklarınızı, işleyin işleyeceklerinizi, işlerinizi, alışınızı, verişinizi, ticaretinizi, sanatınızı, siyasetinizi, hasılı sözünüzü ve niyetinizi mutlaka Allah görüp, bilip değerlendirecek. Elçisi de görecek, değerlendirecek. İnananlar ve insanlar da görüp, değerlendirip ve sizin notunuzu, değerinizi verecektir. Ve seturaddun ile alimil gaybi ve şehade. Görünmeyeni ve görüneni bilen Rabbiniz size bunları, yani o dünyada yapıp ettiklerinizin tas tamam hepsini size bildirecektir. Acaba neden bildirecek? Allah bilmiyor mu? Biliyor. Amenna. Hak katında her şeyi biliyor. Gizli ve aşikar ne varsa hak bunların hepsini biliyor. Şimdi biraz sonra konuyu açtığım zaman iyi anlaşılacak. Sonra tüm bu sorumluluk çağından, yani mümeyyiz çağından başlayıp ölünceye kadar insan oğlunun yapıp ettikleri hepsi kayıt altına alınacak. Neler tarafından alınıyor? Kimler tarafından? Bu da kiramen katibine ya'lemune ma tef'alun. İnfitar suresi ayet 10-11'de ifadesini buluyor. Kiramen katibine ya'lemune ma tef'alun. Onlar, o yazıcı melekler, ne yaparsanız edin her şeyi kayıt altına alıyorlar. Adeta mübesalar gibi. İlahi mübaseler altında ne işlerseniz işin hepsi kayıt altına alınmaktadır. Peki niçin kayıt altına alınıyor? Cenab-ı Hak bunları biliyor. Her şeyi biliyor. Olacağı, olmayacağı, evveli, ahiri, sonu, ezelden ebede kadar her şeyi bildiğine göre niçin kayıt yaptırıyor Allahu Teala derseniz, burada insan oğlunun inkarcı tarafı vardır. İnsan yapmış oldukları iyilikleri unutmaz. Onu sürekli dile getirir, dillendirir. Ama kötülüklerini, yanlışlarını, çirkinliklerini söylemekten çekinir. Yani inkarcı tarafı vardır. İşte ahirette, mahkeme-i kübrada hesaba çekilirken, ameller mizana konulurken kişi kendi kitabını okuduğu zaman anlayacak ki o zaman inkar, yani okumadan önce inkar etmeye kalkışacak. Bundan dolayı da
ameller kayıt altına alınıyor. Arşivleniyor. Sanmayın ki Allah bilmiyor. Ne yapıyor? Bildiklerini sadece insanların yapıp ettikleri zulümleri, çirkinlikleri, yanlışları vesaireyi öteliyor. Yani aslında biliyor ama mühlet veriyor. İhmal etmiyor, ihlal etmiyor. Mutlaka kayıt altında tutuluyor. Bir gün mutlaka bunları kişi kıyamette dirildikten sonra Allah'ın huzurunda mahkeme-i kübrada toplanınca her şeyi ayan ve beyan bir şekilde görecektir ve o zaman hani iyiler cennete, kötüler cehenneme gidecektir. Dolayısıyla da insanların sağında ve solunda melekler vardır ki yine Kur'an'dan sabittir. Bu ayetlere ne diyoruz biz? Meleklere ne diyoruz? Bunlar bir kısmı insanların sevaplarını yazan melekler vardır. Bir kısmı da insanların günahlarını yazarlar. Dolayısıyla da Eshabul Meymene ve Eshabul Meş'eme şeklinde de ifadesini buluyor. Kayıt altına almış olan bu amel defteri, yani dünyada yapıp ettiklerimizi Yüce Allah karşımıza çıkaracak. İsra suresi 16. ayette cevabını buluyor. Bismillahirrahmanirrahim. İkra kitabeke kefâ bi nefsikel yevme aleyke hasiba. Tabi insan o huzuru ilahide, hakkın huzurunda dururken iki büklüm olmuş, sıkıntılı, kasvetli, hüzünlü, kederli bir şekilde duracak. Çünkü hesap verecek. Artık o dünyada bir takım öteledikleri vardı. Hatta bazen dünyada yapıp etmiş olduğu çirkinlikleri, kabahatleri, günahları, zulümleri, küfürleri vesaire. Bütün bunları işlerken sanki Allah yokmuş gibi, kiramen katibin melekleri kayıt yapmıyorlarmış gibi davranıyordu. Yani bir bakıma sanki inanan insan aslında sorumlu ve bilinçli bir şekilde davranmış olur. Yanlış yapmaktan olabildiğince, günah işlemekten olabildiğince kaçınmaya, sakınmaya çalışır. Ama lakin sanki dünyada bunları işlerken sanki melekler yok, sanki Allah yokmuş gibi, sanki inanmıyormuş gibi davranırdı. Böylece oku kitabını denilecek. Oku kitabını. Bugün kendi nefsin sana yeter ve artar bile. Sen kendi kendimin hakimi olacaksın. Sen kendi kendini yargılayacaksın. Çünkü bütün yapıp ettiklerin tamamı kayıt altına alınmıştır. Önümüzde belgeleri, kanıtları vardır. Hani günümüz dünyasında yaşarken bir yanlışlık, bir hırsızlık, buna benzer gibi bir şey olduğunda o mübahase dediğimiz kameralar kayıt altına alıyorlar ya, siz suçluyu yakalamış olsanız bile inkar etmeye kalkışacaktır ve netekim bunu günümüzde görüyoruz. Ama nasıl ki kanıtları ve delilleri, objektif delilleri görünce artık suçunu itiraf etmek zorunda kalıyor. İşte o gün de insan kendi kendinin hakimi, yargıcı, savcısı olacak ve kendi yapmış olduğu o amelleri kitabında okuyacak ve diyecek ki Meryem suresinde geçen bir ayette, bu ne biçim bir kitapmış. Küçük büyük dememiş, hepsini kayıt altına almış. Eyvah, yazıklar olsun bana. Eyvahlar olsun bana. Keşke bunları yapmasaydım. Keşke bu duruma düşmeseydim diye hayıflanacaktır. Rabbim cümlemizi böyle olmaktan mahfuz ve muhafaza eylesin değerli kardeşlerim. Anlatıyoruz ama işin kolay gibi geliyor. Ama çok zor bir meseledir. Sorumlu olmak, sorumluluk bilinci içerisinde hareket etmek çok zor bir olaydır. Yaratılış amacına uygun davranışlar sergilemek günümüze çok zor değerli kardeşlerim. Lütfen kendimize mukayyet olalım, nefsimize mukayyet olalım, ailemize, çoluğumuza, çocuğumuza, çevremize, sevdiklerimize mukayyet olalım
ve ahireti unutmayalım. Öldükten sonra dirilmeyi unutmayalım. Amellerimizin yazıldığını unutmayalım. Mizana konulacak güzel amellerinden Allah'ın huzuruna çıkmayı cümlemize nasip eylesin. Hak sizden razı olsun. Ben sizden razıyım. Allah razı olsun. Bir başkaki programda buluşmak üzere. Lütfen hoşça kalın, dostça kalın.